Merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda Poco'nun X serisindeki uygun fiyatlı modeli yani Poco X7'nin tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. X7 Pro'ya gerek var mı? Poco X7 kime uygun, kime uygun değil hepsinden bahsedeceğim. X7 Pro'nun videosu da kanalda var. Onu da izlemediysen kartlara koyarım veya bu videodan sonra kanaldan izleyebilirsin. Bana destek vermek, tarafsız incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. İlk olarak fiyatlara bakalım. Poco X7 8 GB RAM, 256 GB depolamayla Avrupa'da 250 Euro. Ülkemizde de şu anda 16.000 TL'lik bir fiyatla satılıyor. Poco X7'nin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara bakabilirsin. Bu fiyatları almak mantıklı mı? Son bölümde konuşacağız. İlk olarak kutu içeriğiyle başlayalım. Kutuya baktığımız zaman oldukça sade ve şık bir tasarımla karşılaşıyoruz. Kutudan aynen X7 Pro'da olduğu gibi silikon siyah bir kılıf, 45 Watt'lık hızlı şarj adaptörü, Type-C şarj kablosu kutudan çıkıyor. Poco X7'ye baktığımızda diğer cihazlara benzemeyen özgün bir tasarımın kullanıldığını söyleyebilirim. Kamera modülü kasa yapısıyla da farklı bir konumda. Büyük bir Poco logosunu ve tam orta bölümde kamera adasını görüyoruz. Özellikle de bu sarı siyah renkli vegan deri modeli cihaza daha farklı bir hava katıyor. Ben daha sade bir tasarım istiyorum diyorsanız gümüş veya yeşil renge bakmakta fayda var. Orada tasarım bu kadar abartılı değil. 8.4 mm kalınlık, 190 gramlık ağırlığa sahip. Kalınlık orta seviyede, tek elle uzun süreler kullansak da elimizi çok fazla yoracak bir telefon değil. 190 gram ağırlık boyutuna oranla kesinlikle kabul edilebilir. Çerçeveler plastik. Orta segment bir cihaz olduğu için malzeme kalitesini ben burada çok eksi olarak sayamayacağım. Şu anda Galaxy A55 dışında bütün cihazlar plastik kasayla geliyor. Ama buradaki plastik kasa öyle kalitesiz değil. Oldukça tok ve esneme yapmayan bir yapısı var. Bu noktada beğendiğimi söyleyebilirim. Ve ön taraftaki kavisli tasarımda cihazı biraz daha üst segment gibi hissettiriyor. Ekran tarafında bu fiyat bandının en iyi telefonu desem kesinlikle yanlış olmaz. 6.67 inç AMOLED Full HD Plus 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazelemenin yanında Dolby Vision, HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Baktığımda ekranda renkler, canlılık ve kontrast oranı oldukça dengeli diyebilirim. Bu telefonu içerik tüketmek, dizi film izlemek için alacaksanız da gayet mantıklı bir tercih diyebilirim. Panel kalitesi üst seviye, desteklediği teknolojilerde amiral gemisi düzeyinde. Genel olarak baktığımda bu fiyat bandında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği de en önemli artılarından. 3000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Bu parlaklık yazın güneşli havalarda veya kapalı ortamlarda, yüksek ışıklı alanlarda bile her türlü alan için fazla yeterli. Tepkisellik anlamında da kusursuz bir ekran diyebilirim. Oldukça akıcı hissettiriyor. Ekranda eksi diyeceğim, eleştireceğim bir nokta yok. Tasarım olarak da ekran deneyimi anlamında da muazzam diyebilirim. Özellikle de kavisli edge tasarım seviyorsanız Poco X7 sizi memnun edecek. Donanımda yeni nesil bir işlemci 4 nanometre MediaTek 7300'ü görüyoruz. Bu işlemciye 8 GB RAM, 256 GB depolama eşlik ediyor ve UFS 2.2 depolama biçimiyle geldiğini söyleyeyim. Uygulama açılışları, yüklemeler, dosya transferleri orta segment bir cihaza oranla kesinlikle kötü değil. Geçtiğimiz sene Poco X6'da Snapdragon 7S Gen 2'yi görmüştük. Yani 778G'nin biraz daha geliştirilmiş versiyonuydu. Fakat Dimensity 7300 Snapdragon 7S Gen 2'den başarılı ve daha orta üst segmente yakın bir işlemci. Antutu'da 650.000 puanları görebiliyoruz. Oyun tarafında sistemi en çok zorlayan Genshin Impact gibi oyunlarda orta ayarlar 40-45 FPS bandında bir deneyim alabilirken Call of Duty Mobile, PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlarda 60 FPS'i rahat görebiliyoruz. Telefonu zorladığımızda uzun süreler oyun oynadığımız zaman çok fazla ısınmıyor. Dimensity 7300'ün buradaki en önemli artısı verimlilik ve ısınma tarafı diyebilirim. Bu sayede oyun oynarken ani FPS düşüşleri, kasma, donma sorunları yaşatmıyor. Günlük kullanım için de başarılı bir işlemci. 3D Mark stres testlerinde de %99 stabiliteyi görüyoruz. Yani işlemcide benim için oyun performansı birinci öncelik değil. Günlük kullanımda bana kasma, donma yaşatmasın, aynı zamanda da çok ısınmasın diyorsan Dimensity 7300 ile Poco X7 bu donanımıyla benden geçer notu aldı. Kamera tarafında X7 Pro ile aynı kameraları görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.5 ve OIS desteğine sahip. Sony'nin IMX882 sensörü burada da kullanılmış. Bu sensör 6 elementli lense gelirken 8 megapiksel ultra geniş 2 megapiksellik makro kameramız da var. Ön tarafta da 20 megapiksel Full HD 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman orta segment bir cihaza yaraşır seviyede iyi sonuçlar veriyor. Fotoğraflarda renkler, doygunluk ve kontrast oranı ana kamerada dengeli diyebilirim. Ultra geniş açı ve makro kameradan çok bir şey beklememek gerekiyor. Yardımcı kameralarda Poco X6'ya oranla çok bir değişim yok. Fotoğraf kalitesi olarak renkleri işleme ve kontrast oranı açısından Poco X7 Pro'dan biraz geride diyebilirim. Bunun sebebi de Dimensity 7300. Çünkü
Çünkü bu işlemci görüntü işleme anlamında çok üst seviye değil. Aynı sensörler kullanılsa bile burada Poco X7 biraz geride ve büyük ihtimalle işlemci gücünden dolayı burada 4K 60 FPS yok. 4K 30 FPS'te OIS'le beraber videolar çekebiliyoruz. Telefonu fotoğraf için kullanıyorsanız yeterli ama video tarafında biraz geride. Yani kamera olarak beklentileri çok yukarıda tutmayın. Batarya tarafında 5100 mAh batarya ve 45 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör çıkıyor. Sıfırdan 100'e de bu bataryayı ortalama 52 dakikada doldurabileceğiz. Batarya performansı olarak ortalama gündelik bir kullanımda 9-10 saat ekran sürelerini rahat rahat görebileceğiz. Yüksek performanslı oyun odaklı bir kullanımda da bu süreler 7 saat civarında. Batarya olarak gerçekten bu fiyat bandında orta segment cihaza oranla oldukça başarılı diyebilirim. Sadece hızlı şarj desteği 67 Watt olabilirdi ama çoğunlukla gün içinde tekrar şarja takma ihtiyacı duymayacağımız için 45 Watt da fena değil. Rakiplerinde 25 Watt hızlı şarj verenler var. Onları düşünürsem hem batarya hem de hızlı şarj anlamında gerçekten başarılı bir telefon. Yazılımda Android 14 ve HyperOS 2.0'ı görüyoruz. 3 yıl Android, 4 yılda güvenlik güncellemelerini alacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Ses yüksekliği iyi seviyede, ses kalitesi olarak da bir şeyler izlerken, oyun oynarken gayet tatmin edici. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucu ve yüz tanımayı görürken kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görüyoruz. Tabii ki nano SIM ve eSIM olarak çift SIM desteği de var. Suya ve toza karşı da IP68 sertifikasıyla 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım Poco X7 sundukları özellikleri ve X7 Pro ile kıyaslayarak değerlendirdiğimde 8 GB RAM 256 GB'lık Poco X7 17.000 bandındayken 12 GB RAM 512 GB'lık modeli de 18.000'e rahatlıkla alınabiliyor. İkisinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Açıkçası Poco X7 bu fiyatlarıyla şu an için çok iddialı, mükemmel bir telefon değil. Yani tam olarak fiyat performans kralı bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Poco X7'nin Galaxy A56 gibi rakipleri henüz çıkmadı. Orta segment için bu senenin ilk telefonu diyebiliriz. Eğer telefonda birinci önceliğiniz ekran kalitesi, batarya performansı ve çok da fazla ısınmaması diyorsan Poco X7'yi rahatlıkla önerebilirim. Kamera olarak fotoğraf tarafında yeterli olsa da video tarafında eksikler var. Bu fiyat bandında video olarak daha iyi cihazları görebiliyoruz. Kanalda fiyat aralıklarına göre yaptığım en iyi telefonlar videoları var. Onlara bakmanı öneririm. Ekran kalitesi ve ekran tasarımı da orta segment değil de üst segment bir cihaz gibi hissettiriyor ve batarya performansı, hızlı şarj desteği, kutu içeriğinden adaptörün çıkması da önemli artılarından. O zaman Poco X7 kime göre dersen telefonu video, dizi film izlemek için alacağım. Oyun tarafında çok üst seviye bir beklentim yok. Kamera olarak da aynı şekilde. Gün içinde batarya beni yarı yolda bırakmasın, gündelik kullanım odaklıyım diyorsan Poco X7 rahatlıkla alınabilir. Fakat genel anlamıyla Poco X7'yi değerlendirdiğimde X7 Pro'ya çıkmaya gerek var mı derseniz, eğer bütçeniz varsa hem batarya hem kamera hem de performans anlamında ciddi farklar var. Yani burada Pro versiyona gerek var mı sorusunun cevabı kesinlikle evet. Geçtiğimiz sene X6 ile X6 Pro arasında çok büyük farklar yoktu. Bu sene X7 ile X7 Pro'nun arasındaki makas biraz daha açılmış durumda. X7 kesinlikle iyi bir cihaz. Bütçeniz 20.000'e çıkmıyorsa rahatlıkla alınabilir ama bütçeyi arttırabiliyorsak benim gönlümde X7 Pro'dan yana. Ve son olarak Poco X7'ye fiyatını oranla bir not verecek olursam benden 7.5'u aldı. Peki sizce Poco X7 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.